Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Venedik'teyiz. Şu an motosikleti bıraktığımız yer böyle bir yer. Tamamen motosikletler için ayrılmış bir park alanı. Venedik'in girişinde Venedik'in girişindeki o uzun köprüyü geçtikten sonra zaten motosikletçiler için park levhaları var. Onları takip ettiğinizde buraya geliyorsunuz. Burası ücretsiz bir park yeri. Sürekli açık. Güvenlik kameraları var. Görevli yok burada. Güvenlik kameralarının sağladığı güvenlik kadar motosikletiniz burada güvende. Şimdi otelin oraya doğru, içeriye biliyorsunuz Venedik'te araç girişi yasak. Otelin oraya doğru gitmek için öncelikle bir liman tarafına doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar. Sonra oradan bizim için halk otobüsü, Venedik için halk vapuru diyelim. Onlardan bir tanesine binip otelimizin olduğu bölgeye kadar onlarla gideceğiz. Daha sonra otelimize yerleşeceğiz. Şuradan kişilerden girdik. Kredi kartıyla temassız doğrudan ödendi. Otomattan almaya çalıştık. Günlük biletler vardı. 25 euro falan diyordu. Tek geçiş 9,5. Biz zaten bir gideceğiz bir döneceğiz. O yüzden kredi kartıyla doğrudan temas sağladık. Şimdi şu durağa yanaşacak. Acaba günlük biletler çoklu giriş çıkış için mi ki? Belki de. Şimdi şu duraktan kalkacak şeyle gideceğiz. Otelimize geldik şu an. Giriş yaptık. Resepsiyonistin gelmesini bekliyoruz. Evet. Yolculuğumuz nasıldı? Biraz yorucu. Hem piştik hem ıslandık. Ortaya karışık bir şeyler oldu. Evet. Ama buraya gelince açıldık. Çiseleyen yağmur eşliğinde Evet. Venedik sokaklarında dolaşıyoruz. Biz en son geldiğimizde Venedik'te dolaşırken ona da böyle bir gün falan ayırmıştık. Gondola falan binmiştik. Biz gittikten böyle bir 15 gün sonra mı ne Venedik sular altında Selbast. Yani kalmış. hatta UNESCO açıklama yapmıştı o zaman. İtalyan hükümeti bu konuda önlem almazsa UNESCO listesinden çıkartacağız Venedik'i diye. O kadar ciddi bir sel sorunu yaşanmıştı. Evet. Bu gördüğünüz San Marco meydanı insanların beline kadar sularla dolmuştu. Ya insanlar böyle suyun içinden geçmeye çalışıyor, geçemiyorlardı falan. Karşıya geçmeye çalışıyorlar. Yani şu meydanda belinize kadar sular içinde yine bu kalabalık vardı ama çok ilginç. Vardı, evet. Görüntüleri izlemiştik sonradan yani. Enteresan da o da. Basilica di San Marco, yani San Marco Bazilikası'nın önüne geldik. Burada enteresan bir detay var. Buraya gelenlerin çoğu aslında öğreniyor bunu. Burada Bazilika'nın girişinde bazı motifler var ve bunlar tarihsel bir şeyler anlatıyor. Bunlardan bir tanesi bizim için daha ilgi çekici durumda. Şimdi önüne gidince size onu göstereceğim. Öncesinde şu meydanı bir görelim. I didn't go in. Şu. Hazırsanız şimdi gösteriyorum. Tadilat nedeniyle kapalı yerde kalacak diye bir an endişelendim ama neyse ki gözüküyor. Şuradaki tasvirler ekrana ne kadar iyi yansıyor emin değilim. Burada işte Venedikli tüccarların Osmanlı'nın elinde olan bazı hazineleri kaçırması resmediliyor. Gümrük muhafıza memurlarından kurtulabilmek için Osmanlı'nın, Türk halkının domuz sevmediğini iyi bildiklerinden hazinelerin üstünü domuz etleriyle
kapatıyorlar. Burada da resmedilen şey Osmanlı'yı nasıl kandırdıklarıyla ilgili. Kontrol için küfeleri açtıklarında domuz etlerini görünce kokudan ve domuz eti olmasından dolayı tiksintiyle buradan kaçışları resmedilmiş. Böylece de kaçırmak istediği eserleri buraya kaçırmışlar. Evet hanım, neler hissediyorsun 5 yıl sonra yeniden Venedik sokaklarında dolaşırken? Yani güzel duygular hissediyorum. Seviyorum ben buraları. Bilmiyorum, sanki buraya ilk geldiğim zaman da bir yabancı çekmedim hiçbir zaman. Hani bazen ilk gittiğiniz yerler sizi böyle bir yabancı yerler bir yadırgarsınız, bir değişik gelir, bir yabancı hissedersiniz ya. Ben de hiçbir zaman öyle bir şey olmadı burayla ilgili. Hani sanki daha öncelerde de burada yaşıyormuşum gibi. Öyle bir rahatlık vardı burada. Ve çok da keyifli gezdim. Hiç huzursuz bir şekilde gezmedim buralarda gezerken. O yüzden de mutluyum ya. Buralar güzel. Gelmenizi tavsiye ederim. Eğer geldiyseniz de bence tekrar bir daha gelin. Enerjiniz yerine geliyor. Venedik'in dünyaca ünlü cam işçiliklerinden bir iki örnek gördük az önce. Çok güzel var bunlardan. Birkaç tane dikkat gördüm az önce de. Evet, bu işin ana vatanı Murano köyü esas olarak. Murano'ya da yine buradan yaklaşık 50 dakika civarında buraya gelirken kullandığımız gibi vapurlarla gidebiliyorsunuz. Ama tabii zamanınız varsa Zamanınız ve varsa. seviyorsanız. Biz mecbur bir daha geleceğiz sonra. Yediğimiz yemekten bahsedelim azıcık. Venedik sokaklarında geziyoruz. Yemekten bahsetmeden önce şöyle hani rastgele gezerken karşılaştığımız manzaralar böyle. Bu yakayı en son geldiğimizde bu yakayı çok dolaşmıyoruz. Öbür tarafı çok dolaşmıştık, hatırlarsın. Şimdi yemekten bahsedelim. Çorba, domates çorbası içtik ilk defa burada. Ve yani burada Bayağı domates iyiydi. çorbası ilk defa içtik. Normal domates çorbası içiyoruz. Lezzetliydi, bayağı lezzetliydi. Şu ana kadar çorba içerken aklıma geldi ki şu ana kadar niye biz burada hiç çorba içmemişiz, domates çorbası. Çıkmıyor, yok. Çünkü Menülerde yok. domatesi meşhur yani buranın. Lezzetliydi, aşırı lezzetli. Çok hoşuma gitti. Ravioli. Büyükçe bir ravioli, içinde karidesli Karides, mantar, domates sosuna eşlik ediyor. İçinde yine peynir vardı. peynir vardı. Sonra kalamar söyledik. Bildiğimiz kalamar mezesiyle servis yapmadılar. Normal böyle domates soslu, bol sarımsaklı bir sosla beraber servis yaptılar. Ve kalamarın kolları, ahtapot kolu gibi olan kolları da Evet. menünün içinde dahildi. Lezzetliydi kısacası. Lezzetliydi, Beğendik. özetle. Rastgele oturduk ama beğendik. Sokaklarda gezimiz sürüyor. Evet. Koronaları yazmadı. Evine kapı tokma almak isteyen varsa söylesin, getirelim buradan. Burada değişik bir satranç takımı. Değişik bir dükkan. Venedik akşamına bir önceki gelişte dahil olamamıştık. Evet, akşamüstü böyle hava kararmaya yakın ayrılmıştık burada. Turla geldiğimiz zaman buraya konaklaması Venedik'te değil, başka bir yerdeydi. Neresiydi hatırlamıyorum ama bilindik bir yerde değildi. Sadece kaldık, Ben de ayrıldık hatırlamıyorum. oradan. Aynen. Hani orayı da gezmedik de. Malum buralar biraz pahalı.
Şimdi size şu kanalı göstereyim. Hava artık kararmaya başladığı için görüntü istediğimiz kadar net gözükmüyor. Ama böyle işte dediğim gibi sürpriz dükkanlar çıkabiliyor karşınıza. Örneğin burası tamamen limon üstüne limoncello çeşitlerini bulabileceğiniz, arkada farklı soslar, makarnalar, spagettiler bulabileceğiniz bir yer gibi. Burası büyük köprülerden biri. Rialto Köprüsü. Öyle mi yazıyordu? Baktım hemen çaktırmadım. Seni sakin bakmış. Asla kaçırmıyor. İrili böyle küçük küçük köprüler var aralarda, böyle küçük küçük, çok küçük. Venedik'in en büyüklerinden bir tanesi işte bu büyüklerinden biri. Rialto Köprüsü. Büyükleri çok Şu an rastlamazsınız böyle. oradayız. Flaşı kapatıp yarım yamalak da olsa şu karşımı bir göstereceğim. Evet. Büyük kanalın üstünden geçiyor bu köprü. Şöyle de bir görüntüsü var. Şu an köprünün üstündeyiz. Ne köprüsü? Rialto Köprüsü. Kaç yılında yapılmış? 16. yüzyıl. Okuduk buraları. Ta o zamandan günümüzde duruyor ve üzerinden kimler geçti kim bilir. Ve biz de geçtik. Evet. Bizden sonrakiler de diyecek ki yani belki de o neler yaşadı bu köprü. Yani köprünün işte sağlı sollu mağazaları bilmem nesi falan var. Ve büyükçe bir köprü. Buranın sokak sanatçıları da burada takılıyor demek ki. Evet, şurada da çalıyorlar. Orada Sesi geliyordur zaten. halktan birileri dans ediyor işte. Alkış yaptılar az önce. Herhalde bitti şu an ama hala dans ediyorlar, evet dans ediyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Gün sonuna geldik artık. Bizim de pil bitti. Yorulduk. Buradan direkt otele geçeceğiz artık. Dinleneceğiz. Yorulduk çünkü çok yorulduk. Video şöyle devam edecek az sonra. Yarın sabah Venedik'ten ayrılışımız ve motosikleti otoparka bıraktığımız noktaya geri dönüşümüz. Hem şehirden çıkarken size aşağı yukarı konumunu da göstermiş olacağız. Evet. Çünkü gelirken ufaktan yağmur yağdığı için elektronik aletleri topladık. Tam lokasyonunu gösteremedik. Uzun bir köprüyle giriyorsunuz Venedik'e kendi aracınızla gelirseniz eğer buraya. Ondan sonra orada zaten tabelalar sizi götürüyor. Bir de şey var. Bu tarafa doğru. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Biz bayağı bir geride bıraktık aslında. Yakınlarda aslında varmış park yeri. Ama hani yakınında olup da böyle bizim bıraktığımız yere bayağı genişti. Yerler falan vardı. Yakındaki park yerinde böyle tek tük bir iki tane falan vardı. O riski atmak istemedik yani. Çok da direkt o tarafa yönlendirdiği için bize tabelalar direkt oraya park ettik. Yakınlarında yine park yeri var. Hem arabalar için hem motorlar için kapalı açık park yerleri vardı yani. Botlara binmek için biraz daha yaklaştığınızda artık ücretli otoparklar başlıyor. Biz tabelaları takip ettik. Ücretsiz bir otoparka girmiş olduk. Bakalım yarın yerinde duruyor mu?
Birçok motosiklet vardı orada. İtalyan plakalı falan. Çok motosiklet vardı. Hepsi de koymuş yani. Yeni, eski bir sürü motosiklet vardı. Neyse yarın görüşürüz. Evet, yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese günaydın Günaydın. demek isterim. Şimdi odamızı gösterelim. Yavaş yavaş Venedik'ten ayrılmadan önce. Şu kapıdan giriyorsunuz. Hemen önünde yatak. Adım atacak, dönecek. Hiçbir yer yok. Dönerken bir şey deviriyorsunuz zaten. Evet, şurada da duşu var mı? Ayakta durup kafanızın aşağısı dökmeye yarayan bir yer yapmışlar. Kova değil sadece. Çok kilolu insanlar zor sığar oraya ya. Ben bile yani elimi kolumu yaparken zorlandım. Onun dışında çok temiz de değildi. Evet. Bugüne kadar kaldığımız en kötü ikinci otel oldu burası. Fiyasko çıktı. Adı neydi? Burası mı? Bir şey miydi? Yok, Campiello mu? Campiello, tamam pardon. Campiello Campiello. otelde kaldık. Siz kalmayın. Biz yaptık, siz etmeyin. Otelimizden çıktık. Otel hemen zaten şeye çok yakın. Bu artık vapur mu denir? Neyse. Onlara Ona çok yakın. Meydana yakın. Onlara çok yakın. Tek avantajı oydu. Onun dışında zaten çektik. Her şey çöp onun Yani dışında. çok kötüydü. Şu gişelerden 2 tane bilet aldık şu şekilde. Hemen girişteydi gişe. Evet. Bu sefer kartla geçmedik. Bilet alıp geçtik. Gelirken kartla temassız ödeme yaptığımızda 9.80 yazıyordu. Burada 9 euroya aldık dönüş biletlerini. Demek ki kart alınca ufak bir komisyon var. Onu anlamış olduk. Şurada girişleri okutuyorsunuz. Bilet okutacak yerler var. Şurada turnike gibi bir şeyler var. Orada üzerinde okutup 5, geçiyorsunuz. 5.2, 4.2, 4.1 falan gidiyor. Gideceğiniz güzergaha göre de orada bekliyorsun o durakta artık. Bize ikisi de olacağı için 4.2 ile 5.2 hangisi erken gelse ona binip gideceğiz. Evet. Havada birazcık Hava bulutlu. Ama çok sıcak, hala çok sıcak. sıcak. O zaman otoparkta görüşürüz. Evet, şimdi tekneden indik. Motora doğru yürüyoruz. Şu arkada gördüğünüz yerde ayrıca park yeri, yakındaki park yerlerinden biri. Kapalı park yerlerinden. Katlı otopark. Ücretlerini bilmiyoruz, bakmadık. Şu an araba geliyor. Gel bir geçti. Burası Niye Türkiye değil. geçidi? Adapte olamadılar. Bizde olsa var ya vurur kaçar gider. Evet. Şöyle şu ahşap köprünün altından o tekne geçti. Şu ileride gördüğünüz köşede indirdi bizi. Oradan yürüyerek yukarıya çıktık. Şimdi bu köprüyü geçtikten sonra soldan tekrar köprünün altına ineceğiz. Motosikletimiz orada. Buradan da Ljubljana'ya geçeceğiz. Kaç saatlik bir yolumuz var? 3,5 mu? 3 mü? 3,5 mu? Öyle bir şey. O civarda bir yolumuz var. Köprüyü geçer geçmez hemen yolun kenarında böyle bir park alanı var. Burada da birçok motosiklet var. Hatta burası yürümek açısından biraz daha iyi. Biz çünkü şimdi aşağı ineceğiz. Ama burası çok kalabalık. Bir de sirkülasyon da çok. Hani tercih meselesi, aşağı ya da buraya bırakabilirsiniz. Biz şimdi bunun arka tarafından aşağı ineceğiz. Şuradaki yolun soluna döneceğiz. Aşağı ineceğiz. Bu adanın etrafını dönüp şu karşıya geliyorsunuz. Orada uzakta motosikletler var, görüyorsanız eğer. Buradan dönüp oraya geldiğiniz zaman park yeri, ücretsiz park yerine ulaşıyorsunuz. Bu arada Kamil Koç logolu Flixbus da ilk defa görüyorum burada. Şu adadan dönüp gelip sağ yapıyorsunuz. Sonra bu levhanın olduğu yerden içeriye girip buradaki yüzlerce motosikletin arasındaki bir boşluğa motorunuzu bırakıyorsunuz. Dediğim gibi şu güvenlik kamerası dışında burada herhangi bir güvenlik şeyi yok. Biraz da artık kısmet. Bakın arkadaşlar, Forza 350. Motorumuz burada. Bıraktığımız gibi duruyor. Neyse ki başına bir iş gelmemiş. Şimdi yerleşip yola çıkacağız. Vedamızı da
Az önce gördüğünüz köprünün üstünde yapacağız. Hadi devam edelim. Venezia yazısından görüyorsunuz. Venedik'ten ayrılıyoruz. Hoşça kal Venedik. Görüşürüz Venedik. Bir daha görüşmek üzere Venedik. Bu seferki biraz kısa oldu. Bu sefer akşamlarını gördük. Akşamlarını görmüş olduk. Akşamlar da güzelmiş. Hep kalabalık ama ya. Buralar kışın da mı? Kışın nasıl acaba? Kışın bile kalabalıktır bence. Kış turizmi yapıyorlar. Böylesine güzel bir köprüden giriyorsunuz Venedik'e. Venedik'in girişinden sokaklarına kadar her yeri çok güzel. Buraya yolunuz düşmediyse umarım imkanınız olur, fırsatlar bulursunuz. Bizden çok daha uzun zaman geçirme fırsatı bulursunuz burada. Evet. Tavsiye ederiz yani şiddetle. Bu civarlarda motosiklet sürmek benim için çok keyifli oldu. Şimdi Venedik'ten ayrılıyoruz ve Ljubljana'ya gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Şimdi burada yol tarifi alacağım. Durmuşken de bir sonraki videoda haftaya görüşmek üzere Venedik'ten. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizde kalın.